Selamlar sevgili dostlar. Eylül ayına merhaba diyoruz. Evet, sonbaharı karşılarken güzel dileklerimizle karşılayalım. Bu yayını yapıyorum sizlere. Eylül ayından bahsedeceğiz. Güzel haberlerim var Eylül ayı ile ilgili. İnşallah hepimizin hayatında bir şeyler daha böyle yoluna girecek. Biraz daha akış hızlanacak. Çünkü Eylül ayının aslında bizim için en önemli konularından bir tanesi hemen 4 Eylül'de Aslan Burcu'nda retro yapan Venüs'ün normal düz hareketine dönüşü olacak. Bu birçoğumuz için çok önemli. Çünkü Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki retrosu gerçekten önemli ölçüde zorluklar, hayatın belli alanlarında tıkanıklıklar yarattı. Birçoğumuz için bunlar ilişkilerde mesela zorluklar yaşattı ki hala da yaşatıyor. Çünkü 4 Eylül'de evet bitiyor retro, bitecek. Resmi olarak bitecek. Ancak bunun hani gölge yönleri dediğimiz zaman dilimi olarak da 15 Eylül'e kadar bunları yaşayacağız aslında. Hani tam olarak düze girdi. Her şey böyle bir anda süper bir şekilde yoluna girmeyecek. Fakat düzeldiğini nispeten hissedeceğiz arkadaşlar. Tekrar geri dönüyorum. Mesela ilişkilerde öncelikle aslan burçların işte aslanlar, kovalar, boğalar, akrepler en çok zorlanan burç grupları oldu bu Venüs'ün aslan retrosundan. Ondan sonra ilişkiler dedik, para mesela. Finans krizleri yarattı. Tıkanıklıklar yarattı. Zaten piyasalarla ilgili de mesela düşüşler yaşanacağına özellikle altında, diğer madenlerde bunları ben söylemiştim. Söylemiştim demek de güzel olmuyor ama konuşmuştuk gerçekten. Çok da üstünde durmuştum. Şimdi bu Venüs'ün retrosunun bitmesiyle bu alanlar işte hız kazanmaya başlayacak. İşte ilişkiler dedik. Eski ilişkiler geldi bir takımımızın gündemine. Bunlarla ilgili bu ilişki derken kesinlikle sadece karşı cinsle olan gönül ilişkileri veya eş partner ilişkileri olarak düşünmeyin. İş anlamında da ortaklı işlerde daha çok hayatımızda boy gösterdi ki bir süre daha da sürecek. Diğer yandan ise çocuklar, gençler, sanatçılar veya mesela doğum haritanıza göre işte atıyorum bundan 4 sene önce yaşanmış olan bir takım olaylar, işte hayatımızdaki kadınlarla ilgili mesela bunlar gençler, kadınlar olabilir. Daha çok genç kadınlar aslında olmuş olabilir. Çünkü aynı anda biliyorsunuz Merkür de retro. Şimdi ondan da bahsedeceğim. O da bitiyor Eylül ayında. Normal hareketine dönecek. Şimdi geri geldi bir konular. Bazı konular gündemimize geri geldi ve tam da Balık burcunda bir dolunayla denkleşti bu biliyorsunuz Venüs'ün de tam MC'de olduğu yükselende olduğu bir dolunay yaşadık. Ne oldu? Bu konular ayyuka çıktı. Hemen parantez açarak bir şeyi hatırlatayım burada. Birçoğumuz için bu geçerli çünkü. Sadece ayyuka çıkmadı. Ciddi kararsızlıklar, belirsizlikler gündeme getirdi. Mesela çelişki, kaygı, karar verememe, ne yapacağını bilememe. Çünkü balıkta zaten bir adanmışlıkla, aşırı bir vicdanla çok alakalıdır. Bakın vicdan yaptık ki hala yapıyoruz. Yani gerçekten böyle biraz bizi boğan bir süreç. Şu anda da sürüyor zaten. Ben bu yayını çekerken de bunları sadece size anlatmıyorum. Hani bir boğa stelyumu olan birisi olarak ben de çok fazla yaşadım, etkilendim. İşte gerek sağlığımla ilgili, işlerle ilgili, sosyal çevremle ilgili. Dolayısıyla sizlerin de yaşama olasılığınızın güçlü olduğunu biliyorum. İşte dediğim gibi akrepler de bunu daha çok yaşadı ve artık nispeten diyorum özellikle 5'inden itibaren yani 5 Eylül'den itibaren buralar akışa geçecek. Demin saydığım gibi bilhassa aslanlar, kovalar ve akrepler daha olumlu etki alacaklar. Yani bu alanlarda daha düzlüğe çıkacaklar. Tekrar söyleyelim. Boğa, akrep, kova ve aslan burçları. Tabi başta mutlaka aslanlar olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci güzel haberimiz yine Eylül ayında. Merkür retromuz artık bitiyor. O da tam olarak 15 Eylül'de bitecek. Ve 15 Eylül'de aynı gün yani Merkür retrosunun bittiği gün bir Başak Burcu'nda Uranüsyen bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay özellikle tabii Merkür Başak'ta retro yaptı. Daha çok iş hayatında zorluklar getirdi birçoğumuza.
Hem de çünkü çok güçlü bir retro. Bu gerçekten hala sürüyor. Merkür Başak Burcu'nun da yönetici gezegeni olduğu için. Evet, çok belki etki almamış olabilirsiniz bu Merkür'ün retro halinden ama yine de değişken grup burçlar bu sefer en çok etkiyi aldı. Yani Merkür retrosundan. Onlar da tabii ki Başak, Balık, İkizler ve Yay hatları. Şimdi Merkür'ün retrosunun bitişinden de en olumlu etki yine bu gruplar. Yani bu burç grupları alacak. İşte bizim hayatımızda ne eksikti? Nerede neyi durdurmamız, bir önümüze bakmamız gerekti ki Venüs retrosu için de aynı şey geçerli. İşte belli bir karma yarattığınız bazı konular yarım kalmış, kendinizi ifade edemediğiniz bir konu da olabilir bu. Gerçekten haklısındır, doğruluk payı çok yüksek bir geçmiş yaşamışsındır, bir background vardır konuyla ilgili. O bir daha gelmiştir. Belki bu defa orada gerçekten kendini daha anlatabilme olasılığın yüksek olur. Çünkü aynı zamanda Merkür de retro. Yani buradaki soruna daha kalıcı, daha temel nasıl diyeyim çözümler bulabilme olasılığını getirmiş olabilir. Şu an bu fırsatı hala değerlendirebiliriz arkadaşlar. Belli bir nasıl diyelim forma sokamadığınız her konu için bunu söylüyorum ki bir dağınıklık mutlaka vardır. Balık çünkü biraz daha dağınık bir zihinsel ve içsel yapıya sahiptir genel olarak. Bir de bu çok güçlü bir süper ay olarak, süper dolunay olarak yaşadık biliyorsunuz. O yüzden bu dağınıklık birazcık daha sürer. Bu belirsizlik sürer. İşte ne zamana kadar? 15 Eylül'e kadar. Orada bir yenilik yapma, adım atma, inisiyatif alma zamanı olacak. Bir de retrolun da artık bittiği, Venüs retrosunda bittiği bir gün olarak da özellikle şimdiden bence burayı not alın arkadaşlar. Eğer ki hayatınızda bir başlangıç yapmak istiyorsunuz, iş başvurusu biliyorsunuz durduk hep hani retrolar var. İşte girişim yapmayın, önemli adımlar atmayın, başlangıçlar yapmayın dedik size. Şimdi bunlar için bu önemli bir tarih. 15 Eylül'den sonraki, işte 2 gün sonrayı değerlendirebilirsiniz. 17 Eylül değil, 18 Eylül diyelim ya da. Çünkü 17'si pazara geliyor. Evet, başlangıçlar yapabilirsiniz, iş başvurusu yapabilirsiniz. Özellikle sağlıkla ilgili konularda daha rahat, bakın ilerlemeler kaydedeceğiz. Çünkü burada sağlık çok ön planda oldu. İş hayatında çalıştığınız yer, birlikte çalıştığınız insanlar, yanınızda çalışan ekipler veya evcil hayvanlarınız, beslenme ile ilgili sorunlar, yakınlarınızda mesela beslenme sorunları vardı, ciddi mide sorunu, böbreklerle ilgili mesela yine burada önemli tabii ki. İşte bu yeni ay burada yeni başlangıçlar yapacak. Şimdi önemli olan da şu, tam 20 derece Başak Burcu'nda yaşanacak bu yeni ay, 21 derece Uranüs Boğa'da ve Uranüs'e üçgen yapan bir yeni ay. İşte bu yeni ay sürprizli bir yeni ay olacak. Bizim için hayatımızda gerekli olan yenilikleri yapmak için çok da güzel bize cesaret verecek. Eğer böyle bir cesaret gösteremiyorsanız inanın evren öyle bir akış getirecek ki hayatımıza bu cesareti yakalayacağız sevgili dostlar. Onun yanı sıra yine Eylül ayı boyunca Satürn Balık burcunda retrosuna devam ediyor olacak. Jüpiter Boğa burcunda retrosuna devam ediyor. Uranüs yine aynı şekilde devam ediyor olacak. Merkür retrosunu bitirmiş olacak ama hala Başak burcunda olacak. Yine Venüs de retrosunu bitirmiş olacak ama o da ay sonuna kadar bulunduğu yerde Aslan burcunda seyahatini sürdürecek. Bu ne demek? Bu saymış olduğum retroların özellikle mesela Satürn retrosu, işte Uranüs'ün retro oluşu diyelim. Tabii Uranüs retro bu yaşayacağımız yeni ayla tam partil bir, yani özellikle 120 derecelik güzel bir açı yapması aslında yine önceki kavramlar olarak dönüş yapacak hayatımıza. Diyelim şu anda bir iş yapıyorsunuz. İşte belli bir şeyiniz var, planınız var. Bir proje üzerindeydiniz ve durdunuz, dağıldınız vesaire. İşte onları tekrar hayata sokmak için ciddi motivasyon kaynağı olacak bize. Jüpiter'in retro olması, evet Jüpiter retro biliyorsunuz bizim hayatımızdaki kolaylıkları sağlayan, para akışını, maddi manevi değerlerimizi, ruhsal sağlığımızı, inançlarımızı, tabii boğada olduğu için tabii
en çok da parayı hayatımıza getiriyor. Yine parayla ilgili konularda özellikle bazı konularda burada bir tıkanıklık varsa bu yeni ay ile birlikte buraları da açacaktır retro olmasına rağmen değerli dostlarım. Şimdi önemli bir de dolunayımız var. Eylül ayının son günlerinde. Hatta 29 Eylül'de 6 derece Koç burcunda bir dolunay var. Bundan kimler etki alacak tabii ki? Evet, beni izleyen koçlar varsa birinci derecede Koç terazi aksı çok güçlü bir dolunay ki koçlar, hani koç başlangıçlarla alakalı biliyorsunuz. Bu dolunayda özellikle 15'inden sonraki süreci şekillendiren bir durum. Hızlı gelişmeler bekleyeceğiz. Bakın, ay sonu çok hızlanacağız. Çünkü aynı anda da bu ayın 23'ünde de Güneş Terazi burcuna geçecek artık. Güneş Terazi burcuna geçtiği zaman tabii sosyallik başlıyor, hayat hareketleniyor, sonbahar resmi olarak başlamış oluyor. Özellikle Güneş'in bu tarihte Terazi burcuna geçmesiyle tabii sonbahar ekinoksunu başlatıyor. Çünkü Terazi de bir ekinoks başlatan, mevsimleri başlatan bir burç olarak. Bu da önemli olacak. 23'ünden sonraki süreç demek oluyor ki bu 29'unda yaşayacağımız dolunayın etkilerini de 24'ünden sonra hayatımızda görmeye başlayacağız sevgili dostlar. Evet, bu ay yani Eylül ayında en çok ortada olan, en göz önünde olan, hani kime hangi burca iyi gelecek derseniz mesela tabii ben burada Başaklar diyeceğim arkadaşlar. Tam Başakların karşısı Balıklar için de çok önemli bir Eylül ayı olacak. Başak Balık aksı. Ve diğer yandan da yine Yay ve İkizler aksı için de yine önemli. Bir takım sağlıkla ilgili konuları gündeme getirecektir. Bunlar aile olur, kendi hayatlarındaki kendi fiziksel sağlıkları olabilir. Ciddi bir şey olacak diye söylemiyorum ama genel olarak kendini iyileştirme, kendini yeniden yapılandırma, önemli konularda özellikle karar verme ki yeni ay burada çok önemli olacak. Yani bu ay en çok bu 4 saymış olduğum değişken grup burçları etkileyecek, hayata geçirecek. Diğer yandan şimdi Aslan burcundaki Venüs retrosu bittiği için tabii Aslanlar, Koçlar, Yaylar, Ateş grubu burçlar. Özellikle de ay sonu ile birlikte daha rahat bir enerji akışı başlıyor mu? Başlıyor. Şimdi 14'ünden itibaren arkadaşlar Eylül ayı boyunca Aslan burcundaki Venüs Aslan burcundaki Juno'yla ay boyunca birlikte hareket edecekler. Hep 1 derece, 2 derece, biri önde, biri arkada. Yani Venüs, Juno birlikteliği var ay boyunca. Bu da aslında Juno biliyorsunuz kadersel eştir. Özellikle daha çok ilişkileri anlatır. İşte kadersel bir eşi, kadersel bir partneri, kadersel bir iş ortaklığını, Aslan burcu olduğu için görünürlükle çok alakalıdır. İlişkileri çok işaret eder. Tabii sizin de böyle Aslan burçlarında yerleşiminiz varsa bu da demek oluyor ki o derecelerde hep böyle Juno, işte diyelim ayınız var, Venüs'ünüz var, Güneş'iniz var, onların üzerinde seyrine devam edecek. Bu Aslanlar, Yaylar, Koçlar için önemli fırsatlar getirebilir. İş anlamında, ilişki anlamında, anlaşmalar yapmak babında bence şöyle bir 16-17 Eylül sonrası çok önemli fırsatlar getireceğini söyleyebilirim bu burçlara, bu burç gruplarına. Diğer yandan aslında ben tek tek burçları da size çekeceğim ama şimdi Eylül'ü değerlendirirken tabii bunlar da önemli olduğu için değinmek istedim. Bu arada yine Eylül ayı boyunca arkadaşlar biliyorsunuz motivasyon, mücadele, bizim hayatta gösterdiğimiz mücadele gücümüzü anlatan Mars Eylül boyunca Terazi burcunda ilerleyecek. Aslında hepimiz için şöyle bir motivasyon var. Herkesin odağı aslında ilişkiler olacak. İlişkilerle ilgili önemli bir ayda olacağız. İşte bu ne olur? Kah ilişkileri iyileştirmek olur. Ciddi krizlerde yaşatabilir. Çünkü ay sonundaki 29 Eylül'de Mars artık biliyorsunuz güney düğüm tarafında ve o güney düğüme yaklaşmaya başlayacak. Aslında daha çok Ekim ayında bunun etkisini göreceğiz. Bu da
bir takım ilişkilerde ciddi böyle kadersel yol ayrımları, mücadele, işte savaş, diplomasi ve bürokrasi ile ilgili uluslararası konularda özellikle bir takım anlaşmazlıklar, mücadeleler getirebilir. Zaten Ekim ayında arkadaşlar çok önemli bir dinamiğimiz daha var bizim. Mesela 28 Ekim'de bir tutulma yaşayacağız. 5 derece Boğa burcunda. İşte o tutulmanın da etkileri yine Ekim ayına girdiğimiz andan itibaren devrede olacak. O yüzden bu Eylül sonu da gerçi biz Eylül'ü konuşuyoruz şimdi. Hani hiç Ekim'i katmayacaktım ama bu tutulma da önemli. 5 derece işte sabit grup burçları etkileyecek. Aslında 1-2,5 yıllık pardon 1-2 yıllık döngüyü tamamlayan bir tutulma olacak bu arada. Biliyorsunuz 18 ay boyunca düğümler Koç ve Akrep, Boğa ve Akrep aksındaydı ve orada tutulmalar yaşadık Akrep'te ve Boğa'da. İşte bu yaşayacağımız tutulmada bu serinin bu dönemdeki son tutulması olacak. Dolayısıyla beklenen konularda sonuçları yine Ekim ayında bekleyebilirsiniz. Yani özetle arkadaşlar Eylül ayı çalışma, disiplin, kararlılık, mücadele, hayatımızda tekrar düzenleme, yapılandırma, böyle formu kaybolmuş, dağıldık diyelim. Bu konuları yeniden bir araya getirmek için uğraşacağımız, mücadele edeceğimiz bir ay bizi bekliyor. Dediğim gibi özellikle 15'inden sonra iletişimle ilgili konular düzeliyor. 5'inden itibaren de 5 Eylül'de itibaren de ilişkilerimiz, hayatımızdaki para akışı, hayatımızdaki kadın figürler, aşkla ilgili, çocuklarla ilgili, özellikle finansal konular ülkemizde ve dünyada. Çünkü bu anlamda bu retro özellikle Venüs retrosunun bitmesiyle daha çok ben Ekim ayında bekliyorum ama çok hızlı çıkışlar bu defa olacağını zaten buradaki bu anlamda uzman kişiler bunu zaten anlatıyor. Ama bunu da yaşayacağız, göreceğiz. Yani şu günler aslında belki çok büyük olmadan böyle küçük küçük bir şeyler alıp böyle koymak için fırsat da olabilir. Tavsiye değil, sadece kendi düşüncemi söylüyorum. Sevgili dostlar, evet böyle bir Eylül bizi bekliyor. Çalışacağız. Gönül rahatlığıyla böyle kendimizi iyileştireceğiz, şifalandıracağız. Huyumuzu, suyumuzu, karakterimizi, alışkanlıklarımızı, istemediğimiz şeyleri bırakmak için inanılmaz güzel bakın. Özellikle 15 Eylül'e kadar bunu yapalım. Çünkü balık dolunayın etkilerini hala çok 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 güçlü hissediyor olacağız hepimiz. O yüzden şifalanmak için öncelikle bunu şiddetle tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Bu anlamda kafası karışık, karar verememiş, ne yapacağını bilemeyen arkadaşlar varsa eğer aramızda ya da mesela bir şey istiyorsun, işte evrenden çok param olsun diyorsun, işte ilişkim düzelsin diyorsun veya bir ilişki istiyorsun ya da evlenmek istiyorsun, çocuğun olsun istiyorsun vesaire vesaire vesaire. Yani eğer aradığın cevaplar varsa özün aslında kısası, önce o cevapları bulmalısın. Sen tam olarak ne istiyorsun? Önce onu kendinde bul, adını koy. Çünkü evren senin adını koymadığın şeyi senin için bilemez. O yüzden de şöyle bir notum var burada. Eğer hedefin yoksa maddi imkanlarında hiçbir anlamı yoktur sevgili dostlar. Kararlı, istikrarlı, ne istediğimizi bilerek olumlamalar yapmak, dua etmek, doğru kelimeler, doğru cümleler, temiz bir zihinle bu balık dolunayının özellikle bu 15'ine kadar olan süreci bence değerlendirin. Sigarayı mı bırakmak istiyorsun? Hastasın, şifalanmak mı istiyorsun? Çok zor bir ilişkin var, seni yordu, yıprattı, ondan kurtulmak mı istiyorsun? Sevmediğin bir işte mi çalışıyorsun? Az para mı kazanıyorsun? Buraları şifalandırmak için aklınıza ne gelirse, örnekler sonsuz tabii ki burada. İşte yeteri kadar mutlu değil misin? Kendinle barışamıyor musun? Öncelikle bunu aslında en başta yapmak gerekiyor. Yani önce kendinle barışmak, ne istediğini bilmek. Gerçekten şuradaki o kalbimizin içindeki küçük çocuğa sormak lazım aslında. Onunla barıştığın zaman şöyle aynada bakarken
Bir şeyler kendiliğinden değişiyor. Denemenizi tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Evet, benden şu anda şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deniz Altın Astroloji kanalıma abone olun lütfen. Paylaşın videoları. Daha çok kişi izlesin ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.